Beril Bökepleyspor, öncelikle başarılar. John Duran'ın yokluğunda hücum planında nasıl bir çözüm ürettiniz? Başakşehir maçının ardından Nesiri'nin fiziksel olarak güçlü olduğunu ama özgüven problemi yaşadığını söylemiştiniz. Buna çözümünüz nedir? So first of all, I wish you good luck for tomorrow's game. What kind of solution did you find in the absence of John Duran? Because after the Başakşehir game, you had said that Nesiri was physically good, but was having some confidence problems. So what kind of solution did you find for that? Nesiri is the solution. Yusuf is the solution. Yusuf was the solution in many good games we played. I think especially Europa League we played Stuttgart. I think the game was top. Nizza was a really good game, and we always started with Nesiri. So John is out because he can't play due to his red card. We have Marco Asensio out because of some muscle issues, so he can't play for sure. We hope that he can play the weekend against Konya. So we will play with Yusuf and with Tali, both. Çözümümüz Yusi olacak, Nesiri olacak ki zaten pek çok maçta bizim için çözüm kendisi oldu. Avrupa Ligi maçlarımıza baktığımız zaman Stuttgart karşısında çok üst seviye bir performans sergiledi. Aynı şekilde Nice maçında da çok iyiydi ki Avrupa Ligi maçlarına hep onunla başladık. John bu maçta oynayamayacak, kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle, aynı zamanda bazı kas durumları sebebiyle Marco da bu maçın kadrosunda olmayacak. Umarız lig maçında, Konya maçında hazır olacak kendisi. Dolayısıyla yarın biz hem Yusi hem de Talisca ile beraber oynayacağız. Buyurun Esra. HT Spor Esra Köse. Öncelikle yarın başarılar diliyorum. Temsilcilerimiz kuzey deplasmanlarında genellikle zorlandıklarını görüyoruz. Siz de göreve geldiğiniz ilk dönemde takımın fiziksel olarak yeterince hazır olmadığını söylemiştiniz. Son haftalardaki karşılaşmalara baktığımızda fiziksel seviyenin yükseldiğini biliyoruz. Bu doğrultuda takım Norveç deplasmanına fiziksel olarak hazır mı? Asensio'nun da yokluğunu düşündüğümüzde. So first of all, I wish you good luck. Usually Turkish team had difficulties against Scandinavian teams in the past. So when you first came, you also had said that the team's physical condition was not very good. But in the recent weeks, we have seen that the physical condition of the team improved. Now the game will be played in Norway. It will be a physical game. So do you think that the team is physically ready for this game, taking into consideration the absence of Asensio as well? Yes, we are always ready. We are always ready because the team is good. I think you saw a little bit of the training. I think you don't need to be too close to the team to understand that there is a good energy. We are ready. Everybody wants to win this game. For us, it's very important that we get and we try hard to get 3 points there. We failed, unfortunately, in Pilsen with all the circumstances there. We failed also Ferencvaros at home with all the circumstances there. Normally in the Europa League, you must always put, let's say, 100%. Always, every game. It doesn't matter if it's in Norway, it's in Turkey. I think every day or every game in the Europa League in international competition is really on a high level. It's always 50-50. So we have to put everything inside that we have. But the team is ready. We have many solutions. Evet, bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda şu anda. Zaten takımın içerisindeki enerjiyi görmek için de takıma çok yakın olmanız gerekmiyor. Bu dışarıdan da gözüküyor. Bizler bu maç için hazırız ve hepimiz bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçta 3 puan alabilmek için de elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim için çok önemli olacak. Çünkü Pilsen maçına baktığımızda aslında orada içinde bulunduğumuz koşulların birazcık sıkıntısını çekmiştik. Aynı şekilde Ferencvaros maçında da Avrupa Ligi maçlarında her zaman %100'ünüzü vermeniz gerekiyor. Maçın nerede oynandığının bir önemi yok. Norveç veya Türkiye hiç fark etmez. Avrupa Ligi maçları, genel olarak uluslararası maçlar her zaman çok üst seviyede, yüksek seviyede oynanıyor. Dolayısıyla şanslar %50-50 oluyor diyebilirim. Her şeyinizi vermeniz gerekiyor ama şunu söyleyebilirim ki takımım hazır ve elimizde çok fazla çözüm var. Onur Çubukçu, Bein Sports. Yarın akşamki mücadelede başarılar diliyorum öncelikle. Şimdi ara transfer dönemi yaklaştıkça yavaş yavaş belli başlı haberler çıkmaya başladı. Bu haberlerde örnek veriyorum. Sizin stoper
kanat ya da forvet pozisyonlarına transfer istediğiniz söyleniyor. Yönetiminde başka bölgelere ya da belli başlı bölgelerde aynı yerlere transfer yapılmasına gerektiğine dair planlar yapıldığı iddia ediliyor. Toplantılar yapıldığı söyleniyor. Siz gerçekten şu an Fenerbahçe yönetimine eksik olduğunu düşündüğünüz pozisyonlara dair bir takviye talebinde bulundunuz mu? Bu konuya bir açıklık getirebilir misiniz? So, Coach, the winter break is coming up. The But yavaş yavaş is coming, he said. He's Yes. coming, but yavaş yavaş. Yes. Not so far, not Yeah. so quick. Yes, a winter transfer window is about to come, and now there are some news in the media saying that like you want new signings for center back position, winger position, striker position, and they also say that the media say that the board also wants to make some transfers to the positions that you mentioned and also some other positions as well. And they say that you had a meeting with the board about it. So is it true that you requested transfers for some positions that you feel the need? No, first of all, honestly, it's not the right moment to speak about transfers because, first of all, tomorrow is an important game. Transfer market is not open. But in general, I told you several times that I'm really happy with the team, really happy. But of course, every team in this competition, every team in football, they must always have open eyes, open ears, to see if there is an opportunity on the market, But I'm for sure not the coach that tells I want this name and finish, So we speak. If there is an opportunity, I speak openly with Başkan. I speak openly with the sport director, with Devin. We have a good, very good togetherness, because it's not a one-man show. And then we will see. But I'm really, honestly, really relaxed, And I'm not the coach that makes a name. So all these rumors, I will never comment because it's not coming from us or from me, especially. And this is the situation. But I'm happy with the team. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Şu an bunu konuşmak için doğru bir an değil. Çünkü yarın çok önemli bir maçımız var. Aynı zamanda transfer penceresi henüz açılmadı ama genel olarak şunu her zaman söylüyorum sizlere zaten. Ben takımımdan çok mutluyum. Tabii ki her futbol takımının gözünün ve kulağının açık olması gerekir. Transfer pazarında bir fırsat olabilir mi diye gözünüzün, kulağınızın hep açık olması gerekir. Ama ben şöyle bir hoca değilim. Ben şu ismi istiyorum diye net bir şekilde isim belirten bir teknik direktör değilim. Eğer bir fırsat doğarsa zaten transfer pazarında o zaman başkanımızla ve sportif direktörümüz Devin'le oturup konuşuruz. Bu anlamda aramızda çok iyi bir birliktelik var. Çünkü bu bir tek adam şovu değil. Ben dolayısıyla bu konuda çok rahatım ama belirtmiş olduğum gibi ben hiçbir zaman isim net bir şekilde bu ismi istiyorum diye isim belirten bir teknik direktör değilim. Dolayısıyla bu tarz haberler benden çıkmıyor. Benim söyleyebileceğim şey ben takımımdan mutluyum. İbrahim Ustaspor. Öncelikle yarınki karşılaşma için başarılar diliyorum. Yarın kazandığımız takdirde çok kritik bir virajı dönmüş olacağız. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde koyduğu hedef nedir? Bir de Bekoa'nın kadro dışı kaldığı açıklandı. Bunun sebebini de merak ediyoruz. So, Coach, first of all, I wish you good luck for tomorrow's game. In case we win tomorrow, it will be an important turning point for the team. So, what is the target of Fenerbahçe in this competition? And the second question is that the Beko's being excluded from the squad. Can you explain the situation? Yeah, about Beko, of course, I will not go into details. It would not be fair to anybody. But in general, I think that what happens here in Samandra stays inside the family. This is very important. No, I can just say some general things. Not speaking just about this situation. Is what we need is what always the club is saying. Başkan is saying is to be a unit and solidarity. What does it mean? It means that we also have to follow all together the targets of Fenerbahçe. The most important thing is the club, and that's my opinion. About tomorrow's game, I think if we win, plus minus, we have an average of 2 points per game, and this is good because 2 points per game average means that normally you always achieve your targets, depending which kind of targets. The target is to be in the first 24 teams, first of all, and then if there is a chance to be even in the top 8 teams to avoid 2 more games.
But if we have to play these games, we play these games, you know, self-confident. This is the topic, this is the target first, and we don't think further. Kanun durumuyla ilgili detay veremem çünkü bu durum hiç kimse için adil olmaz ama genel olarak konuşabilirim ve şunu söyleyebilirim ki bizim için Samandıra'da olan her şey ailemizin içinde kalır. Bu çok önemli bizler için ama genel birkaç bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. Kulübümüzün de her zaman belirttiği gibi, başkanımızın da her zaman belirttiği gibi birliktelik ve beraberlik, dayanışma bizler için çok önemli. Bizlerin, hepimizin Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Ki en önemli şey benim için de kulüptür her zaman. Maçla ilgili konuşacak olursam da şunu söyleyebilirim. Eğer yarın kazanırsak maç başına ortalama 2 puanımız oluyor ki bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel olarak tabii ki hedeflerinize bağlı bir durumdur bu ama genel olarak maç başı 2 puan ortalaması genellikle hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir ortalamadır. Bizim ilk hedefimiz öncelikle ilk 24 içerisinde bitirmek. Sonraki hedefimiz eğer mümkünse ilk 8 içerisinde bitirip 2 maç daha az oynamak. Ama eğer bu 2 maçı da oynamamız gerekirse biz özgüvenli bir şekilde bu maçları oynarız. Şu anda ilk hedefimiz bu. Daha ileriyi düşünmüyorum. Berke Gültekin, Ekol TV, yarın için başarılar diliyorum. Yarın zorlu bir karşılaşma olacak ve son karşılaşmada puan kaybetti Fenerbahçe Lig'de. Siz de genç ve yeniliğe açık bir teknik adam olarak dikkat çekiyorsunuz. Başakşehir maçına nazaran yarın şunu kesinlikle yapmamalıyız ya da yapmalıyız dediğiniz bir şey var mı? Takımda sizi rahatsız eden bir oyun oldu mu Başakşehir karşılaşmasında? So, Coach, first of all, I wish you good luck for tomorrow's game. It's going to be a difficult game tomorrow. And in the last league game, you guys dropped points. You are a young coach who is open to new things. So, can you say that are there any things that your team should or shouldn't do compared to the game against Başakşehir? Were there things that disturbed you in the last game? Yeah, but what is the question about the young coach? Or, I don't You are understand. open to new things, that's why. Yeah, sometimes, you know, I'm young, but I feel old in this job, you know, because, I don't know, this is my press conference number 800, I think. I feel like this. You know, the most important thing for me is that we win games. I don't care about my tactics, if I have special tactics or I have special ideas, you know, at the end, I just want to win games. This is the main thing. So if we have some changes due to tactics or players, it's a lot of times it's because we are obliged to do that. You know, the job of a coach is not just acting, but many times reacting on injuries, reacting on yellow cards. For example, Ferencvaros, you remember we had many players out, so especially in the Europa League. I think we faced some difficulties. And then you must create ideas, because now, for example, tomorrow Marco will not play. Alvarez has pain in the ankle. Szymanski felt a little bit the knee. I think we have 4 players on the bench, actually. The list, you know, Bartu is not on the list, but I'm not crying, you know. And the same was in Başakşehir. Before the Başakşehir game, we had a tough game before. It was not easy. So, of course, a coach must react. But my opinion is we must always find the best solution for the team. You know, Başakşehir was a bad game. I have no problems to tell this, you know, because we must be open, and I would lie to myself. Sometimes you play good, sometimes you play bad. Important is to win the games. You know, you can play bad and also win the games. And this was the point against Başakşehir that disturbed me the most, because to play bad, especially if you change some players, you don't have the, let's say, the automatism. It's normal, I can accept. But when you are leading in a difficult stadium, then you should close the victory. You know, you should take it home 3 points. This is very important, because big teams sometimes they don't play good, but they take the 3 points. You know, and this is something we have to work on. How to behave. You know, the mentality, to be smart, to be also emotional control. You know, to be a little bit like gangsters also on the pitch. Let's be honest. You know, sometimes we need a little bit to be more gangsters on the pitch in a positive way. You know, I don't mean to take yellow cards, you know, but a little bit like this. And you have it in Turkey, no? Normally, like
Italians, Turkish people, we have it inside, no? So, in a positive way. Evet, ben genç bir teknik direktörüm, gencim ama kendimi bu sektörde çok tecrübeli hissediyorum. Bu yaklaşık olarak 800. basın toplantım olabilir. Benim için en önemli şey her zaman maçları kazanmaktır. Ben çok özel taktikler yapmışım, çok özel fikirler üretmişim. Bunlar benim için önemli değil. Benim istediğim tek şey maçları kazanmak. Eğer biz bugüne kadar maçlarda taktikleri değiştirdiysek veya oyuncuları değiştirdiysek buna mecbur olduğumuz için yaptık. Çünkü aslında bir teknik direktörün işi sadece aksiyon almak değil, aslında duruma göre reaksiyon göstermek aksiyon almaktır. Çünkü takımın içerisinde sakatlıklar olabiliyor, sarı kart cezalıları olabiliyor. Mesela Ferencvaros maçına baktığımızda çok fazla oyuncumuzun eksikliği vardı ve bunun zorluğunu yaşadık. Sizin de bu anlamda belli fikirler üretmeniz gerekiyor. Mesela yarınki maçta Marco olmayacak. Aynı zamanda Alvarez'in bileğinde bir ağrısı var. Şivanski de dizinde bir şey hissetti. Yarın kulübede 4 oyuncumuz olacak. Bartu da listede değil ama ben bu durumdan dolayı hiçbir zaman ağlamam. Ki Başakşehir maçı öncesinde de çok zorlu bir maç oynamıştık. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz duruma bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Sizin takım içerisindeki en iyi çözümü bulmanız gerekiyor. Büyük takımlar, Başakşehir maçı bizim için kötü bir maçtı. Bunu açıkça söylemem gerekiyor. Bazen iyi oynayabilirsiniz, bazen kötü oynayabilirsiniz ama en önemlisi maçları kazanmanız gerekir. Kötü oynadığınız zaman da maçları kazanmayı bilmeniz gerekiyor. Beni Başakşehir maçında en çok rahatsız eden şey buydu. Çünkü belirtmiş olduğum gibi kötü oynayabilirsiniz. O maçta bazı oyuncu değişiklikleri, bazı rotasyonlar yapmak durumunda kalmıştık ve oynayan bazı oyuncularda o saha içerisindeki otomatikleşme olmadığı için kötü oyunu kabul edebilirim. Ama kabul edemediğim şey, hoşuma gitmeyen, beni rahatsız eden şey şu ki böylesine zorlu bir maçta, böylesine zorlu bir deplasman maçında eğer öne geçiyorsanız o zaman 3 puan alıp evinize götüremeyi bilmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Büyük takımlar bazen iyi oynamayabilirler ama iyi oynamadıkları maçlarda da 3 puan almayı bilmeleri gerekiyor. Bizim birazcık buna çalışmamız gerekiyor. Bu mentaliteye sahip olmamız gerekiyor. Bu anlamda daha akıllı olmamız gerekiyor. Saha içerisinde duygusal kontrolümüzün olması gerekiyor. İyi anlamda söylüyorum. Sahada biraz çete gibi olmamız gerekiyor. Bunu sarı kart görme anlamında söylemiyorum. Çünkü aslında bu pozitif anlamda söylüyorum. Hem Türklerin hem de biz İtalyanların zaten biraz içinde olan bir şey bu. Biraz. Do you have question press of Norway media? Yok sanırım. Norveç medyasından. O zaman şuradan son bir soru alalım isterseniz. Hocam öncelikle yarınki karşılaşmada başarılar diliyorum. İrem Ceyda Öztürk Maçkolik. Siz de biraz eksikliklerden bahsettiniz. Kuzey ekipleri de tempolu ve fizik gücüyle üstünlük kurabiliyorlar zaman zaman. Bu tarz rakipleri düşündüğünüzde yarın oyun planınızda öne çıkacak unsur ne olacak? So coach, I wish you good luck for tomorrow's game. You mentioned the missing players tomorrow, and we also know that Scandinavian teams are very physical teams, and sometimes they gain the dominance in the game with their physicality. So what will be when you take your plan into consideration, what will be the factor that will stand out tomorrow? Yeah, this team is, to be honest, they have, of course, also physicality inside. But it's a team that they press really well. I think it's a pressing team. They were able to press Glasgow Rangers, which game I saw, Lille, Bologna, in a really aggressive way. So they have a high percentage of recoveries in the opposition half. It's not very, very physical in a way that, there are tall players like typical Scandinavian. They have more like technical players in the center, really, really smart, really intelligent, really calm. They don't feel stress when they have the ball, creating some good overloads. Really good team, but we have nothing, to hide. We go there. We need personality first of all. Personality. We need to be brave. We must play our game. We must play football. We must try to come out of this pressing situation. It's very important. For coming out on these pressing situations, you need everybody. You need playing center backs. You need a goalkeeper. You need the fullbacks. You need a striker as a target. You need everybody. So everybody must be really awake.
And then I think together with personality, with intensity that we have to put inside, we can bring some points home, and this is the target. Evet, bu takım fiziksel bir takım olmasının yanı sıra aynı zamanda çok iyi baskı yapan bir takım. Zaten baskı üzerine kurulu bir takım. Onların Glasgow Rangers'a, Lille ve Bologna'ya karşı oynadıkları maçları izlediğimizde çok agresif bir şekilde baskı yaptıklarını gördük. Bu yüzden rakip yarı sahada top kazanma yüzdeleri çok yüksek. Çok fiziksel bir takım değil aslında. Tabii ki İskandinav oyuncular, uzun boylu oyuncular ama teknik oyuncuları da çok fazla. Merkezde oynayan oyuncuları çok teknik, akıllı oyuncular, sakinler, baskı altında stres hissetmiyorlar. Üretken oyuncular ve sayısal anlamda da çoğalmayı bilen bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim de saklanacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim yapmamız gereken şey sahaya karakter koymak, cesur olmak ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak. Onların baskılarını kırabilmemiz gerekiyor. Yapacakları öndeki baskıyı kırabilmek için herkese ihtiyacımız var. Kaleciden stoperlere, bek oyuncusuna kadar zaman zaman ileriye santroforumuza oynayacağımız toplarda ona da ihtiyacımız var. Dolayısıyla o baskıyı kırabilmek için bütün takıma ihtiyacımız var. Herkesin ayık olması gerekiyor. Biz sahaya koyacağımız karakterle ve sahada yansıtacağımız tempo ile puanları evimize alıp gelebileceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz bu.